Arkadaşlar çok uzun bir yol kat ettiniz. Neden İngilizce konuşamıyorum kursumuz belki bir İngilizce dil bilgisi kursu değildi ama öğrendiğiniz çok şey olmuştur diye düşünüyorum. Video kurslar oluşturmayı birkaç yıldır yapıyorum ama daha gidecek çok yolum var. Neyse kursun son sözünü bir sonraki bonus videomuzda anlatırım. Sizin fazla zamanınızı almak istemiyorum. Neden İngilizce konuşamıyorum kursumuzun son bölümünde size kullandığım bazı İngilizce öğrenme kaynaklarından bahsedeceğim. Bunlar çoğunlukla internet siteleri ve ders kitapları olacak. Bu derste anlatıp tavsiye edeceğim tüm kaynakları ve daha fazlasını Bay İngilizce'nin internet sayfasında da paylaşıyorum. Video açıklamasındaki İngilizce öğrenme kaynakları adlı linkimizi ziyaret ederseniz en güncel listeyi görebilirsiniz. Bu arada lütfen bu video dersin İngilizce veya Türkçe altyazını açmayı da unutmayın. Bu derste anlattığım her şeyi yazılı bir Türkçe veya İngilizce PDF olarak indirmek isterseniz video açıklamasındaki ders sayfası linkini ziyaret edip indirebilirsiniz. Evet, son ders dilimiz de çaldı. Hazırsanız dersimize başlayalım. İnternet çok büyük bir yer ve araştırmaya biraz zaman harcadığınız takdirde çok güzel İngilizce öğrenme materyalleri bulabilirsiniz. Bu dersimizde son 10 yıldır derslerimde kullandığım bazı İngilizce öğrenme kaynaklarımdan bahsedeceğim ve linklerini sizlerle paylaşacağım. Bu videoda anlattığım kaynakları kolaylık olsun diye ders kitapları, okuma materyalleri, dinleme materyalleri ve konuşma ve yazma materyalleri diye ayıracağım. İlk başta ders kitapları olarak tavsiye edebileceğim bazı kaynaklardan bahsedeceğim. Öğretmenlik hayatım boyunca değişik İngilizce ders kitapları kullandım. Piyasada çok fazla İngilizce ders kitabı var ve hangisinin gerçekten kullanılmaya değer olduğunu anlamak bazen zor olabilir. Yanlış kitaplar kullanırsanız İngilizceyi eksik öğrenebilirsiniz veya bazı konuları anlamada sıkıntı çekebilirsiniz. Ders kitabınızı seçerken o kitabın uluslararası standartlarda, mesela CEF standartında yazılmış olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bahsedeceğim tüm ders kitaplarım bu kalitede olacağı için içiniz rahat olsun. Benim uzun süredir ve en çok kullandığım genel İngilizce ders kitapları arasında John Sowers ve Liz Soren'ın yazdığı New Headway kitabı vardır. Bu kitap hem CEF yani Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırmasına göre yazılmıştır, hem de kullanılması oldukça kolay ve zevkli bir ders kitabıdır. Eğer İngilizceye ilk kez başlıyorsanız A1, A2 seviyesi ders kitaplarını ve çalışma kitaplarını almanızı tavsiye ederim. Orta seviye olanlar ise B1, B2 seviyesi kitaplarından başlayabilirler. Elbette ileri seviye İngilizce öğrenmek ve pratik yapmak için C1, C2 seviyesi kitapları da vardır. Eğer B2 seviyesinin üzerinde İngilizce konuşabiliyorsanız bu serinin C1 ve C2 seviyelerini almaktansa bence daha sonra bahsedeceğim okuma, dinleme, konuşma ve yazma kategorilerindeki kaynaklara göz atabilirsiniz. New Headway gibi tavsiye edebileceğim bir başka kitapsa Face to Face kitabıdır. Bu İngilizce ders kitapları serisi de aynı New Headway gibi CEF standardına yazılmıştır ve hem ders kitapları hem de çalışma kitapları vardır. Bu iki serinin çalışma kitaplarında da ağırlıklı olarak yazma ve okuma alıştırmaları vardır. Dinleme alıştırmaları biraz azdır. Konuşma ile ilgili alıştırmalar maalesef bulunmamaktadır. Bu arada bu iki kitap da tamamıyla İngilizcedir ama kullanımı çok kolay olduğu için bu size sorun yaratmayacaktır. New Headway ve Face to Face kitaplarından farklı olarak eğer bir dil bilgisi konu anlatımı kitabı arıyorsanız size gözüm kapalı olarak Raymond Murphy, Luz Hashemi ve Martin Hevingson Grammar in Use dil bilgisi kitaplarını tavsiye ederim. Bu kitapların dünya üzerinde en çok satılan İngilizce dil bilgisi kitapları olduğunu da hatırlatmak isterim. Birkaç yıl öncesine kadar yeni basımı çıkan bu kitaplar 3 seviyeye ayrılıyor. A1, A2 seviyesi öğrenciler için Basic Grammar in Use,
B1, B2 seviyesi için Grammar and Use Intermediate ve C1, C2 seviyesi için Advanced Grammar and Use kitapları var. Konu anlatımları oldukça sade ama anlaşılır bir dilde yapılmıştır. Ve her konu anlatımından sonra 2 sayfa kadar da okuma ve yazma alıştırması vardır. Dinleme alıştırmaları kısıtlı oranda var ve maalesef konuşma ile ilgili bir alıştırma bölümü yoktur. Ders kitapları bölümünde tavsiye edebileceğim kitaplar bunlardır. Eğer kitapları satın almak isterseniz video açıklamasında Bay İngilizce web sitesinde tavsiye ettiğim kaynaklar sayfasının linkini paylaştım. Okuma materyalleri için kitaplar yerine bazı web siteleri tavsiye edeceğim. İngilizceye yeni başlayan arkadaşlarımız için roncheng.com diye Amerikalı Ron Lee öğretmen tarafından yapılmış, biraz basit ama iş gören bir web sitemiz var. Bu sitede hem yeni başlayanlar için hem de orta seviye öğrenciler için birçok okuma parçası ve alıştırmalar var. Okuma parçalarının dinlemeleri de olduğu için cümlelerin telaffuzlarını da kontrol edebilirsiniz. Yeni başlayan seviyesinde çok iyi kaynaklar bulmak zor olabilir ama internette biraz araştırma yaparsanız eminim benim bile henüz keşfetmediğim güzel siteler bulabilirsiniz. Orta seviye öğrenciler için ise çok güzel bir makale sitesi buldum. Sitenin adı englishonline.at. Burada oldukça fazla sayıda kısa ve uzun makale var ve makalelerde kullanılan kelime ve dil bilgisi genellikle orta seviye İngilizce bilen öğrencilere uygundur. Bu sitenin bir başka güzelliği ise makalelerde kullanılan bazı kelimelerin anlamlarını makalenin altındaki bir kutucuktan okuyabilirsiniz. Bu sitenin bir kötü yanı varsa o da sadece okuma odaklı olmasıdır. Makalelerin ses kayıtları ve okunuşları olmadığı için maalesef benden 5 yıldız alamadı. Ama her şeye rağmen oldukça güzel bir site. Üst seviye öğrencilerim için spesifik bir site tavsiyem yok çünkü bu seviyedeki arkadaşların artık neredeyse her şeyi okuyabilmesi lazım. Yapmaları gereken tek şey öğrendikleri yeni kelimeleri benim birkaç ders önce bahsettiğim doğru kelime öğrenme yöntemlerini kullanarak kalıcı hafızalarına aktarmalarıdır. Bu seviyedeki öğrencilerim normal makale ve haber sitelerini rahatlıkla okuyabilmelidir. Sırada dinleme materyallerine geldik. Eğer bir video makale eşliğinde dinleme yapmak hoşunuza gidiyorsa o zaman TED sitesini çok beğeneceksiniz. Burada değişik konular hakkında çok güzel animasyonlu videolar var. Bu videoların bir özelliği ise aslında bu videoların ders konuları olmasıdır. Burada izleyebileceğiniz videoların büyük bir kısmı öğretmenler tarafından yapılmış animasyonlu video derslerdir. Bu video derslerin birçoğunun altyazıları vardır ve videonun sonunda bazı alıştırmalar da yapabilirsiniz. Bana sorarsanız her videoda anlatılan konu oldukça ilginç. Hem İngilizce pratik yapacaksınız hem de değişik bir konuda bilgi sahibi olacaksınız. Buradaki videoların büyük bir çoğunluğu orta ve üst seviye öğrenciler için uygundur. Yeni başlayan için çok zor olacağından bir süreliğine biraz önce bahsettiğim Roncheng web sitesinde zaman geçirmenizi tavsiye ederim. Oradaki konular çok basit gelmeye başladığında TED sitesindeki videoları izleyebilirsiniz. İleri seviye İngilizce biliyorsanız o zaman TED Talks sitesini ziyaret edebilirsiniz. Orada çok değişik konular üzerine profesyonel konuşmacıların bazı video sunumları vardır. Şu ana kadar 3400'den fazla video kaydı bulunmaktadır. Bu yüzden bu iki siteyi kolay kolay bitirebileceğinizi düşünmüyorum. Son olarak da ilk önce konuşma materyallerinden daha sonra yazma materyallerinden bahsetmek istiyorum. İnternet üzerinden konuşma üzerine pratik yaptıran fazla bir site yok ama doğru İngilizce telaffuz ve vurgulama üzerinde bir ders kitabı arıyorsanız o zaman size Jonathan Marks ve Martin Hevingson yazdığı English Pronunciation in Use telaffuz eğitim kitaplarını tavsiye edebilirim. Bu kitapların elementary yani temel seviyesinde size ilk olarak doğru ses üretimi, vurgulama ve temel telaffuz kuralları öğretiliyor. Kitabın ortasına doğru ise kısa örnek diyaloglarla bağlantılı konuşma örnekleri veriliyor. Eğer konuşma İngilizcenizi düzeltmek istiyorsanız bu kitap çok güzel bir başlangıçtır. Bu kitabın advanced yani ileri seviyesinde ise daha fazla ileri seviye bağlantılı konuşma alıştırmaları ve örnekleri var. Burada belli senaryolar üzerine nasıl konuşmanız gerektiğini,
aksanlı konuşmayı ve daha birçok konuşma İngilizcesi kuralı öğretiliyor. Her iki kitabın içerisinde bolca konuşturma alıştırması var. Bunlar ders kitapları olduğu için kontrolü siz kendiniz yapmak zorundasınız. Bir öğretmen size yaptıklarınızın doğru olup olmadığını söylemiyor. Ama her şeye rağmen tavsiye edebileceğim en güzel konuşma İngilizcesi eğitim kitaplarıdır. Kitapların linklerini video açıklamasında görebilirsiniz. Yazma ile ilgili fazla bir ders kitabı kullanmıyorum. Bu yüzden böyle bir tavsiyem olmayacak. Eğer yazma pratiğinizi geliştirmek istiyorsanız önce bolca kompozisyon yazmanız lazım ve bir öğretmen eşliğinde hatalarınızın kontrolünü yapmanız lazım. Hatırlarsanız dil öğrenmeye nasıl zaman ayırabilirim dersimizde size mutlaka her gün günlük tutmanızı veya kompozisyon yazmanızı söylemiştim. Kompozisyon konusu arayan arkadaşlarım için tavsiye edebileceğim bir site var. Sitenin adı iteslg.org. Bu site aslında İngilizce öğretmenleri için oluşturulmuş bir site. Ama ana menüden questions yani sorular linkine tıklarsanız karşınıza detaylı bir konu listesi çıkacaktır. Bu konulardan birine tıkladığınızda karşınıza o konu hakkında birçok örnek soru çıkacaktır. Bu örnek sorular üzerine ister bir kompozisyon, isterseniz de bir konuşma kaydı oluşturabilirsiniz. Konuşma kayıtlarınızı veya kompozisyonlarınızın kontrolü için bir İngilizce öğretmeni arıyorsanız, Bay İngilizce forumlarında size yardımcı olabilirim. Forumlara konuşma kaydınızı veya kompozisyonunuzu yüklerseniz size en kısa sürede işinize yarar geri bildirimler yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar böylece Neden İngilizce Konuşamıyorum video ders serisinin son bölümünü izlediniz. Umarım bu video ders serisinde anlattıklarım sizin işinize yarar ve en yakın zamanda akıcı İngilizce konuşabilecek duruma gelebilirsiniz. Eğer bu video ders serisini beğendiyseniz lütfen video açıklamasındaki video dersini değerlendir linkine tıklayıp Bay İngilizce'nin sitesinde bu video dersimizi nasıl bulduğunuzu detaylı bir şekilde yorumunuzla birlikte değerlendiriniz. Sizin görüşleriniz benim için çok önemlidir. Sizden aldığım görüşler doğrultusunda Bay İngilizce'yi dünya üzerindeki en iyi İngilizce öğrenme platformuna dönüştürmeye bir adım daha yaklaşmış oluyorum. Bu videodan sonra son bir bonus dersimiz var. Bu bonus dersimizde size piyasadaki dil kursları hakkında acı bir gerçeği paylaşacağım ve Bay İngilizce ile evde nasıl İngilizce öğrenebileceğinizi anlatacağım. Lütfen o videoyu da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki video kursumuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.